Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den öncelikle hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yeni bir haftaya başladık. Bugün ayın 6'sı, Mayıs ayındayız, 2024 yılındayız. Hepinize hayırlı uğurlu haftalar olsun arkadaşlar. Hafta sonu çok yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Sorular geldi. Elimden geldiği kadar soruları cevapladım. Bazı arkadaşlar özelden yazmak istedi. Tekrar söylüyorum, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Orada adresim Bozdoğan 1967. Yumuşak G ile yazmıyorsunuz, normal G ile yazıyorsunuz. Bozdoğan 1967. Özel, başkasını ilgilendirmeyen bir soru bana sormak istiyorsanız oradan bana arkadaş olup beni takip edip oradan bana mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sorularınıza cevap veririm, yardımcı olurum. Arkadaşlar, bugünkü haberim Türkiye'den. Evi olan, arsası olan, malı mülkü olan Türkiye'de muhakkak sonuna kadar haberi dinlesin. İleride miras yüzünden kimsenin başı derde girmesin, kimsenin ailesinde üzüntüler yaşanmasın. Türkiye'de malı olan herkesi ilgilendiriyor mirasta yeni dönem. Haberin başlığı böyle. Post gazetesi İsviçre'den, teşekkür ediyoruz kendilerine. Miras sahipleri dikkat, evinizden olabilirsiniz. Birçok ebeveyn çocukları ile olan farklı ilişkilerini miras kararlarına da yansıtıyor ve mal varlıklarını evlatları arasında farklı oranlarda paylaştırıyor. Mirasları eşit dağıtmayan anne ve babalar için dikkat çeken bir karar alındı. Türkiye'de miras davaları yaygın bir sorun. Türk Medeni Kanunu'na göre tapuda devredilen mülkler miras olarak sayılsa da devir işleminin üzerinden 50 yıl geçmiş olsa bile vefat eden kişinin tüm varisleri satıştan elde edilen gelirden hak talep edebiliyor. Bu nedenle haksızlığa uğradığını düşünen varisler asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras haklarını geri alabilirler. Türkiye'de mahkemelerde görülen davaların önemli bir bölümünü miras tartışmaları oluşturuyor. Çoğu zaman birincil derece akrabalar arasında büyük tartışmaların yaşanmasına neden olan miras durumu, ebeveynlerin evlatları arasında mülk dağıtımını farklı yüzdelerle yapması halinde büyük bir çıkmaza girebiliyor. Ekonomimde yer alan habere göre konuya ilişkin son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte miras hukukunda yeni uygulamalara gidilirken taşınmazlarını çocukları arasında eşit pay etmeyen anne ve babalar için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Mirastan en yüksek payı alıyorlar. Özellikle ebeveynlerin yaşlılık aşamasında çocukları ile kurdukları farklı ilişkiler miras davranışlarında belirleyici oluyor. Yaşlılık aşamasında anne ya da babasının bakımını üstlenen evlatlar mirastan en yüksek payı alırken diğer kardeşler bu duruma itiraz edebilmekte. Türk Medeni Kanunu'na göre ebeveynlerin kendilerine ait olan mülklerin tapusunu istedikleri evlatlarına devredilme hakkına sahip. Bu nedenle bir anneye ya da babanın evlatlarının arasında eşit olmayacak şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmamakta. Ancak söz konusu mülkleri miras bırakan anne ya da babanın vefatından sonra durumlar değişiyor. Bu tür miras davalarında zaman aşımı olmaması nedeniyle söz konusu bir devir işleminin üzerinden 50 yıl bile geçmiş olsa anne ya da babanın vefatı halinde miras yeniden tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmek zorunda. Paylarını geri alma hakkına sahip bulunuyor. Bu nedenle söz konusu uygulamadan kaçmak için bazı evlatlar anne ya da babaları hayattayken üzerine aldıkları taşınmazları satma yoluna gidebiliyor. Böyle bir durumda ise vefat sonrasında mahkeme satıştan elde edilen gelirden kardeşlere herhangi bir pay verilmesini öngörmemekte. Kardeşlerden biri babaya ya da
anneye ikna ederek mülklerini kendi üzerine geçirse bile taşınmazları devir eden kişinin vefat etmesi halinde kardeşler dava açarak kendi paylarını geri alma hakkına sahip. Devir işleminin üzerinden 50 yıl dahi geçmiş olsa bu tür davalara zaman aşımı uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen evlat, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras hakkını geri alabiliyor. Arkadaşlar, Türkiye'de bu değişiklik oldu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu haber size faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse bana bir like verirseniz, bana bir yorum yazarsanız tabii ki sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha da çok sevinirim. Bu miras davaları, ev arsa davaları, kanunları, kuralları arkadaşlar benim özelliğim değil. Bu konularda soru sormak istiyorsanız en iyisi bana sorarsanız en iyisi Türkiye'den bir avukata danışın. Bana sorduğunuz zaman ben bunu zannederim herhalde cevaplayamam. Çünkü Türkiye'nin kanunlarını, kurallarını tanımadığım için, İsviçre'de olduğum için, tanımadığım için buranın kanunlarını, kurallarını tanırım. Yalnız Türkiye'ninkileri %100 tanımadığım için dediğim gibi bir avukata danışırsanız, yani bir sorunuz olursa bir avukata danışırsanız bence en iyisi olur. Çünkü arkadaşlar gerçeği konuşursak bazen şöyle oluyor, ağzı olan konuşuyor. Yani bilmiş birisine sorarsanız daha iyi olur. Şimdi bunun yanı sıra tabii Türkiye'ye gideceksiniz. Biliyorsunuz bana Sıla yolu üzerinde her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Son günlerde yeni gençler bana ulaşmaya başladı. YouTube kanalımdan zaten oldukça sorular geliyor. Elimden geldiği kadar arkadaşlar onları cevaplıyorum. Yalnız bazı sorular geliyor ki ben bu soruyu hiç duymamışım. Yani ilk sefer duruyorum. Mesela geçen de geldi, bu hafta sonu geldi. Ben dedi Türkiye'ye gideceğim, arabamla romork götüreceğim. Romorkumu orada bırakabilir miyim? Ne kadar bırakabilirim? Arkadaşlar böyle soruları en iyisi cep rehberinden bakabilirseniz oradan bakın. Yani %100 garantili bir cevap alın. Veyahut da sınır kapısına telefon edeceksiniz. Google'dan sınır kapısının telefonu zaten çıkıyor. Oraya telefon ettiğiniz zaman orada çalışan memur bey size bunu %200 cevabını verir. Murat Bozdoğan, ben şahsen İsviçre'de yaşıyorum. Tabii ki ben bunu ararım, araştırırım, bulabilirim ama çok zaman alıyor arkadaşlar. Çünkü bazen oluyor ki şimdi sezon yaklaşıyor. Bir gecede 120-140 yorum geliyor. O yorumları ben bir okumam lazım. Cevap verebildiklerime cevap vermem lazım. Ama şimdi fazlalaşmaya başladı. 10-15 tane hemen cevap veremediğim sorular var. Bunları ben kendim de araştırmam lazım. Çok zaman alıyor. Yetiştiremiyorum. Elimden geldiği kadar tabii devam. Hepinize yardım etmeye çaba gösteriyorum. Yani farkındasınız belki. Yalnız çok özel soru geliyor. Bir soru şöyle geldi. Ben arabamla gideceğim. 2 sene kalacağım. Geri döneceğim. Benim eşim Almanya'da 185 gün kaldıysa arabayla hemen geri dönebilir mi? Arkadaşlar bunlar çok hassas sorular. Aynı plaka olduğu için bana sorarsanız olmaz. Onun cevaplarının hepsi cep rehberinde var. Veyahut da Edirne'ye, Kapıkule'ye, sınıra telefon edeceksiniz. Memur beye soracaksınız. Bana sorarsanız aynı plaka olmaz. Yoksa eşiniz 185 gün kalır. O Türkiye'ye gider. O gelir, siz 185 gün kalır. Yani araba devamlı Türkiye'de olmuş olur. Oğlunuz gider vekaletname alarak. Yani bunun önüne çıkılamaz. Çünkü arabayı oğlunuz da tabii kullanma hakkı var vekaletnameyle. Bana sorarsanız olmaz. Böyle şeyleri en iyisi cep rehberi app var. Cep rehberi app. Telefonunuza indirin onu. Orada detaylı hepsi yazıyor. Türkçe yazıyor, hepsi yazıyor. O yetmezse, oradan anlamazsanız biraz evvel dediğim gibi sınır kapısına bir telefon edin. Ben çok telefon ettim. Ben sınır kapısına defalarca telefon ettim. Bir şeyi ya cep rehberinden bulamadım veyahut da anlamadım. Türkçem sökmedi. İsviçre'de olduğum için Türkiye'de konuşulan Türkçe bende yok. Biliyorsunuz, kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar tabii Türkçeyi de yaş mühim değil.
Devamlı insan öğrenir. Öğrenmeye çabalıyorum yani. Devamlı peşindeyim. Ama sanırım 70 yaşına kadar bayağı Türkçeyi de sökeceğiz yani. Hep beraber sökeceğiz biliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bazı sorular var. Hemen pat diye onu kafamdan zaten cevabını biliyorum. Onlar sorun değil. Yalnız böyle çok özel sorular geliyor. E, Onun için şimdi geçen de bir soru geldi. Ben Yunanistan'da zeytinyağı alırsam kaç litre götürebilirim? Şimdi arkadaşlar bunlar çok hassas sorular. Bazı ülke 5 litre müsaade ediyor. Bazı ülke daha farklı müsaade ediyor. Nereye gideceğiniz farklı. Bazısı İngiltere'ye gidecek, bazısı İsveç'e gidecek. Çeşitli türlü ülkelerden geçeceksiniz. Yalnız ben şimdiye kadar yalnız geldim. Bunu devamlı söylüyorum. Bakın 5 litre arabanın arkasına attım. Ve İsviçre'ye aslında 5 litre çok fazla getiremem, yasak. Ama şimdiye kadar kimse bir şey demedi, göz yumdular. Ama bu 5 litre. Ne oldu? Bazı arkadaşlar 40 litre, 80 litre, 100 litre getirmeye kalktılar. Onları arkadaşlar tabii ki durdular. Zeytinyağısını da elinden aldılar. Efendime söyleyeyim, cezasını da ödettirdiler. Böyle konularda en iyisi ülke ülke bakmak. İnternetten ülke ülke bakmak. Mesela Türkiye'den Bulgaristan'a gidiyorsun. 2 paket serbest. Bulgaristan'dan Macar'a girerken bir karton serbest. Yani 10 paket oluyor. Avusturya'da öyle. Onun için değişiyor. Sigara da değişiyor. Hepsi değişiyor. Onun için ülke ülke böyle şeylere bakın. Gene buradan saati görüyorum yan taraftan. 12 dakikaya gelmiş. Daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum arkadaşlar. Sorunuz varsa sorun, elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.